Herkese selamlar, iyi haftalar, iyi İyi Ramazanlar. haftalar. Hoş İyi geldiniz. Ramazanlar, Ramazan şerifleriniz hayırlı olsun Evren Bey. Selamlar hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür. Orada ezan kaçta okunuyor? Bilmiyorum valla. Akşam 6 diye biliyorum ama tam net bilmiyorum. Okay. Ne haber abi, nasıl keyifler? Fena değil ya. Çok keyfim yerinde değil. Okuduğum şeyler üzerine Evet, tabii canım. Genel birazcık olarak normal. gerçekten keyifsiz durumlar söz konusu. Abi Dinlediğimiz yani bu dünkü kadar şeyi Meksika'da kafamıza olanlar bile çok takarsak, garip. bu kadar şeyi kafamıza takarsak nefes alamayız abi. Gerçekten nefes alamayız, söyleyeyim sana. Tabii canım. Hepsinin bir kademeye koyup ona göre düşünmemiz lazım. O da kesin. Kesinlikle. Bazen sadece hani pazartesi gelmeden önce genelde benim pazar günü akşamları birazcık ilginç geçiyor. Hem okuduklarımla ilgili, araştırdıklarımla ilgili vesaire, Hı haftanın hı. yorumuyla ilgili. Bir de haftanın yorgunluğu da var. Yani aslında o da çıkıyor için içinde. Ama Ben dü enerjiyim ya, iyiyim gayet dün aslına akşam bakarsan. şöyle yani üzücü şeyler de görüyorum sürekli. Dün Ya. mesela kartelin, başını yakalıyorlar Meksiko'da Hı. ve bir anda, bütün şehir, bütün Meksika birbirine giriyor ve şu anda kaos var yani orada. Yani Cüneyt Özdemir de bizim o şey yok mu, haberci? O da orada yakalanmış. Görmüşsündür onu belki. O da tatile gidiyor Meksika'ya. gördüm. Yani burada bayağı büyük bir olay bu çünkü. Şu anda çok yakın olduğu için Amerika'da aynı Hı zamanda, hı. Meksiko'yla ve çok fazla turist gidişi oluyor Florida'dan. Benim tanıdığım yakın bir arkadaşımın ailesi orada şu anda da. Bayağı otelden dışarı çıkamıyorlar şu anda. Korku içinde bekliyorlar ama havalimanını basanlar oteli mi basamayacak yani aslında düşünsene. Kesinlikle öyle. İlginç bir de Kesinlikle durumdan öyle. geçiyoruz. O kesin. Farklı bir Birazdan yıla yayında başladığımız yayında farklı bir yıla olduğumuz bahsedeceksin. aynen. Yayında bahsedeceksin zaten, hani şey, hani şu Amerika-İran olayı birazcık sıkıntı, o tarafta sıkıntı. Aslına bakarsan. Hani Meksika falan onları üzücü ama piyasa tarafında bizim için daha çok Yo, üzücü olan taraf dünyayı etkileyecek ve gerçekten herkesin, dikkate alması gereken bazı şeyler var. O kesin. kesinlikle. Daha öncesinde bunlar birazcık daha, kandırmaca oyunları gibi böyle insanları titretmek, korkutma anlamında yapılan şeylerdi ama, artık blöfler sustu gibi hissediyorum ben. Hı Bu hı. benim kendi tabii ki yorumum. Hani, düşüncemiz illaki değişiyordur ama, genel olarak yayını toparlayacağız. Ben geçen hafta biraz fazla konuşarak Serkan'ın söz hakkını çok fazla çaldım. O yüzden tekrar özür dilerim. Sizlerden de özür dilerim. Serkan'dan sizi mahrum ettim ama, hatta şu anda kendimi hatırlatmak için de şey yaptım, timer'ımı koydum. Çok uslu bir, çocuk olarak bana söz verilen Abi, hakkında konuşacağım. ben bir araya gireceğim sadece sen yayına başlamadan. Tabii, tabii. Bu hafta şeyi, Weekly 8 raporlarını Hı hı. bizim Pro ve Edit Early Bird kullanıcılarına gönderdik. Onlar şu an elimde olan raporun, Hı aslına hı. bakarsan, tamamını haftalık rapor olarak biz geçen hafta ne konuştuk, neler söyledik, ne tweetler attık, kanal içerisinde ne gibi, Telegram içerisinde, yani Trade'imiz içerisinde neler konuştuk, terminalimizde neler, hangi veriler bize geldi ve bunların sebep ve sonuçlarıyla ve makro ile beraber sebep ve sonuçlarıyla alakalı hepsi şu anda maillerini aldılar. Ee, Oradan bir ufak bir kesit söyleyeceğim. Geçen hafta neler Tabii. yaptığımızla alakalı. Geçen hafta abi 70.586 MPOC direnç, kırılması zor demişiz. Hı hı. Zaten fiyat oraya kadar çıkamadı. Sonrasında Kumançı'da demişiz ki şu anda bearish her şey ve fiyat geri doğru çekiliyor. Ve sonrasında em, 55K altı haftalık kapanış ölüm çukuru demişiz. Şimdilik daha o bölüme gelmedik. 57-58K SFP testi olabilir demişiz. Hidden Liquidity pazar günü %32 nokta alışla, aslına bakarsanız hafta içinde başlangıcında güzeldi fakat gene hafta ortasında geri çekildi. Drift'te ufak bir kısa vadeli toparlanmayı gördük. Bu da bize scalp trade'imizde para bile kazandırdı. Sonrasında da market geriye doğru çekildi. Konuştuğumuz başlıklardan çok fazla uzatmadan bunları vereyim dedim. Artık sonrası sende abi. Ağzına sağlık. Yani bunların hepsi gerçek. Benim hâlâ,
Kişisel olarak düşündüğüm perspektifte hala bunlar gerçek de geçerli. Bazen verdiğimiz koşullar ya da beklediğimiz, düşündüğümüz fiyatlama, bu arada baktığımız fiyatlama da yani yüzdelik olarak arkadaşlar, yüzde kaç ediyor? %15, %17'lik yani şeylerden bahsediyoruz. Öyle zaten 3 günde olabilecek bir şey olduğunda manipülasyon olmuş oluyor. Farklı nedenlerden oluyor ama ben bu konuda hala teknik olarak düşünüyorum. Yani çok fazla duygularıma kapılmıyorum. Bunun altındaki konsepti geçen gün başka bir soru geldi bana. $55.000 altında gerçekten kapatabilecek misiniz? Yani orada sizi de korkutabilirler. Orada bir hareket yapılıp bir anda 54'e de gönderebilirler vesaire gibi. Ben dedim ki yani daha önce de bunları yaşadık. Daha önce çok daha fazla risk alarak çok daha yüksek rakamlar yönetirken de bu riskler yaşandı. Disiplin benim görüşüm şu şekilde. Ben orada yanılıyorsam yanılayım, sorun değil. Esas üzüleceğim şey şu olur. Çok daha kaliteli aldığım ve kendimi hedge etmek için tuttuğum pozisyonumu erken kapatmışım. 60.000'de niye kapattım bunu derim. Ona üzülürüm ama oradaki kaybedeceğim pozisyonda %2 kaybetmek zaten arkadaşlar sürekli kazanmanın mümkünatının Hı. olabildiği bir yerde yok yani hiçbir zaman. O yüzden Öyle önemli diyorsun da olan 70.000'den aldın abi. Yani 70.000'den de short'un var. Hani fark etmez. 60.000'de kapattın. 70.000'den short'umuz var yani. İşin o tarafına bakarsan çok bir fark etmedi bana sorarsan. Yani önemli olan tekrardan 70.000 neyi anlamadım. Bir dakika, ne 70.000? 70.000'de tekrardan short'umuz var diyorum. Hani Ha 60.000'de short'unu kapatmak bir hata dedin ya. öyle ama Hani şey hata olarak diyorum. olabilir diye. Hani şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bir daha geriye alayım o zaman. Swing olarak belirlediğim planda aynı zamanda Elliott sayımına göre de belli bir sayımın bittiğini düşündüğüm için, belli bir zamanın geldiğini düşündüğüm için aynı zamanda bu da yanlış olmuş olur. O yüzden diyorum. Çünkü 97, 98, 95 bin dolar bölgelerinden korumalık ve güçlü bir kendini güçlendirerek ekleme yaptım yani çünkü düşerken de. Hı hı. Onun korunabileceği ve o bahsettiğim 55 binden sonraki çukura gitme ihtimalinin olma ihtimali vesaireyi düşününce o zaman üzer beni ama dediğin tabii ki normal aldığımız haftalık aldığımız şeyler içinde zaten illaki bir akış illaki bir şey var. Bu ara ben kendim geçen hafta da söylemiştim. Kaldıraç olarak daha düşük kaldıraç diyeyim hani 2 kaldıraç 4 bazen 1x öyle gidiyor ama e, bunları zaten konuşacağız. İstersen yayın akışını çok bozmadan direkt konuda dağıtmadan şeyden başlayalım. Makrodan başlayayım ya da Aynen abi. soru cevap gibi de yapabiliriz seninle beraber. Bir sen ben konuşabilirim sen bilirsin. Hı hı. Hiç, ben araya müdahale ederim abi. Ben Tamam. sadece şunu söyleyeyim. Ben şuradan başlayayım. Mutlaka senin bir akışın vardır ama Fear Grid yaklaşık 5. bir haftadır 5 Hı hı. ve 2018'den beri sadece 2 kez görülmüş olan bir şey ve 25 gündür de Extreme Fear'da anlık olarak. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Araya bilgi olarak. Strateji 100. kez Bitcoin alımını yaptı. Goldman Sachs $2.36 milyar kripto pozisyonunu açıkladı. Hı hı. Altın yukarı doğru gidiyor. Tekrardan yukarı doğru ivmeleniyor. Buradan reshort'unu verir mi vermez mi? Ondan sonra senin söylediğin jeopolitik bazı konuşmalar olacak. Hı hı. Bu arada ETF'lerde 5 haftadır üst üste çıkışlar var. Toplamda 3.8 milyar çıkışlar var. Bunun zaten 2.13'ü BlackRock'a ait. Hı hı. Ethereum ETF'lerinde çıkış var. Vitalik bile Ethereum'larını satıyor. Yani şu anda hani sevmesek de yani hacmin neredeyse tamamı Binance'te ve onların da hacimleri zirveden %95 şekilde düşmüş. Böyle bir durum var. Tabii. Ondan sonra Risk, risk Bitdeer'da off, Bitcoin risk off yapılıyor bazı noktalarda tabii ki. aynen. Bitdeer'da Bitcoin hazinesinin yüzünü satmış olarak notlarımı almışım. Doğru, güzel notlar abi. Teşekkür ederiz. Şimdi Eyvallah. burada ekleyebileceğim şeylerden bir tane şöyle bir durum var. Biz Fear Greed az önce 5 dedik ama bu Fear Greed 5 dediğimiz kripto için arkadaşlar. Bir Hı aynı hı. zamanda Fear Greed indeksin bir de S&P 100'e yani S&P 500 için olanı var ve genelde bunda yani Bloomberg'deki konuşan finansçı abiler yani
30 yıldır bu işleri yapan abiler genelde bunu market momentumunu 125 günlük moving average'e göre bakarlar S&P 500'de. Eğer ki bu bahsettiğimiz nokta da aynı zamanda S&P 500 üzerinde öyle bir dereceye gelirse o belli haberlerle trigger edilir ve daha da korku devam eder. Şu anda kripto dünyası satışlardan dolayı daha önce geldiği için Extreme Fear'da e, şeyde de stock market tarafında da 34 mi 35 mi o civarlarda. O da fearful yani. Yine korkunun olduğu bir dönemden geçtiğimiz kesin. Okey, şimdi Fed'in içindeki olanlar, Trump'ın anlaşmazlıkları, Trump'a karşı gelinen durumlar. Biliyorsunuz ki yani o karşı gelen haberi aldığımız anda marketlerde aslında bir relief görülüyor. Bir anda o akşam bir bakıyorsunuz haberlere, işte bugün markete 1 trilyon dolar para girdi. Yani tamam, girdi de ne kadar kalacağını bilmiyoruz tabii ki. O yüzden de bu tarafın dışında birazcık daha kendimi geriye çekip genel jeopolitik olarak da ne olduğu ile ilgili birazcık daha derin araştırma yaptım. Şimdi arkadaşlar bu anda bulunduğumuz, hatta bu hafta bence jeopolitik konseptler olarak, hatta umarım olmaz, söz büyüdür diye çok da dillendirmek istemiyorum ama yani gerçekten Trump'ın yaptığı ve şu anda Amerika ordularının, Navy'lerinin, o büyük bombardıman gemilerinin çok büyük oranı Middle East'te. Yani Orta Doğu'da. Ve bu İran için zaten nedeni o. Adam onun için gittiğinde söyledi. Ve anlaşmazlık olursa benim bir kimseden korkum yok dedi. Ki anlaşmazlık olduğunu da biliyoruz. Çünkü kabul edilmiyor. Bu benim için bu haftanın en büyük riskidir. Kaldı ki yani herhalde başında değil ama haftanın sonuna doğru, Perşembe, Cuma günü gibi düşündüğüm şey de umarım olmaz ama hem ay sonuna doğru da aynı zamanda geliyor bu. Umarım kötü bir haber almayız. Yani savaş başlatmak gibi bir haber almayız. Çünkü bu haber alırsak tam bu zamanlarda olur genelde. Bu fiyatları gördüğümüz zamanlarda, kararsızlık olduğu yerde birazcık o havayı, o hissiyat var. Bu birazcık teknik olarak görebileceğimiz pek bir şey değil. Kimin nereye zaman ne düğmeye basacağını bilemeyiz sonuç olarak. İstediğiniz kadar Vanguard da olsun. O sadece bizim yapabileceğimiz marketteki manipülasyonlarla ilgili. O yüzden de bu jeopolitik tansiyonun çok yüksek olması, onun yanı sıra bazı mega cap bilançoların gelecek olması ve bunların nasıl etkileyebilir. Çünkü biliyorsunuz Nvidia'da bir %5'lik düşüş olduğu zaman onun altındaki yatırımcılar da çok büyük zarar görüyor. Çünkü niye? Bu şirket çok devasa bir şirket. Tesla çok devasa bir şirket olduğu için onlara yatırım yapılmış olan Vanguard olsun, işte ETF'ler olsun, tabii ki çok büyük zarar görüyor markette. Ama böyle bir riskin olduğunu farkındayım. O yüzden de risk olarak marketteki volatilitenin oluşmasında, aynı zamanda hacmin çekilmesinde bu çok büyük bir etken. Enflasyon tarafında Fed'in konuşma tarzı ve şu anda ilerleyiş şekli ve bir sonraki adımını çok fazla aykırı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Fed zaten şu anda iki tarafta sıkışmış bir durumda Serkan. Yani bilmiyorum sen bu kadarını düşünüyorsan aslında da. Yani Fed'in tonu sence sertleşecek mi? Bence açıkçası dolar güçlenince Fed'in tonu da sertleşir. Yani o zaman da kripto yine baskı görür. Yani bu sistemler hiçbir zaman değişmiyor. Ama gördüğüm şeyler birazcık daha baskının e, yani markete verilen baskının, aynı zamanda yatırımcı koyulan baskının, bu arada kriptodan ayrı konuşuyorum. Kripto zaten 75'e gidiyoruz, iniyoruz, kalkıyor. O başka bir konu. Bu daha genel, büyük trilyon dolarların aktığı marketlerdeki durumu etkileyecek bir şey zaten bu. Bu nedenle anlık bu spike dediğimiz fitilleri görmek, bu stop avlarına sürekli takılmak, sert fitiller, birçok algoritmik botun yarattığı hareketlerin yansıdığını görmek çok normal. O yüzden benim kişisel yaklaşımım büyük pozisyonlardan ziyade elimdeki bir miktarı spot olarak değerlendirdim. Onun da bir planı var. Spot'un da planı var. Size anlattığım gibi. Kaldırışta birazcık
yani idameli kullanmaya çalışıyorum. Çünkü marketin beni korkutması, duygusal bir etkilemesi değil. Marketteki fiyat akışında da hacim olmadığı zaman da ha, bir dakika arkadaş diyorum o zaman kendi kendime. Bunu sizler de bu şekilde düşünmelisiniz diye düşünüyorum. Çünkü yani tek bir jeopolitik manşet arkadaşlar ya da bir tweet piyasada marketin %2, %3 inip kalkmasına neden oluyor. Yani bu yüzden söylüyorum ve bunların gelebileceği bir haftada olduğumuzu düşünüyorum. Haftanın sonuna doğru. Bu yüzden de makro tarafta keyifsiz olduğunu düşünüyorum bazı şeylerin. Makro tarafında çok fazla daha detaya girmek istemiyorum aslında Serkan. Hem de zamanıma da kontrol aldığım için Bak, bu elimden hafta sonu geldiğince. değerli dediğim bu hafta sonu PCE ertelenmiş. Haftanın tek enflasyon verisi bu Cuma günü PPI üretici fiyat endeksi Hı hı. var. E, O da bir Em, katkısı olur diye tahmin ediyorum. Yani bu datadan ziyade ben şey olarak söylüyorum. Hani bir haberin gelmesi şu anda şu durumlarda çok daha fazla trigger edilecek bir neden çıkartıyor diye söylemeye çalışıyorum. Hı Bu hı. yüzden dikkat etmeniz gereken bir hafta olduğunu düşünüyorum. Yani fiyatların akışı zaten belli. Korkunun olduğu yerde alım yapabilmek lazım mı? Bence lazım. Ama aynı zamanda işte Serkan'la da bugün birazcık konuşma fırsatımız oldu. Çok uzun olmasa da. Ama büyük zaman dilimlerinde de bize ne söylüyor piyasa? Bunun üzerine değerlendirmemiz lazım diyeyim. Bu haftanın en önemli 2 günü var. Birisi Salı günü Trump State of the Union tarifi ve ekonomi Konuşma mesajları verecek. muhabbeti. Hı hı. Hı hı. Ve Perşembe günü de ABD-İran nükleer görüşmeleri Cenevre'de 3. tur. Bunun için de son şans 2 uçak gemisi Umman'da çünkü. Öyle bir durum var. O yüzden bu hafta birazcık Bu beni gene. çok geren bir olay. Yani Hı hı. gerçekten çok geren bir olay. Normalde bu tensionlar her zaman var. Ama bu sefer gördüğüm, izlediğim, okuduğum şeylerin hepsi sert bir hareketle gerçekten vuracaklar diyor ve ben böyle bir şey olmasını hiç istemem. Güzel olmaz gerçekten. Sonuçlarını Evet ya, çok o fazla, crash'ları sevmiyoruz. o crash'ın dışında bunun sonucu sadece maddi olarak değil, aynı zamanda etkileşim olarak da belli bir ajandanın çizildiğini gösterir. O zaman da o güzel bir reçete olmaz yani. Genel dünya için güzel olmaz bu arada. Böyle bir savaşın başlaması. Ben Umarım notlarımda başlamaz. şöyle bir şey çıkarmışım. Jeopolitik olarak Ukrayna-Rusya Cenevre 2. gün sadece 2 saat. Bu kötüye işaret. Rusya toprak talep ediyor. Amerika Haziran'ın son tarihi. Amerika Haziran son tarihi. Savaş 4. yılına giriyor. O da 24 Şubat olarak tarih Hı hı. vermiş. 2 uçak gemisi Umman açıklarında. Perşembe 3. tur nükleer Cenevre görüşmeleri olacak. Umman Evet. 7 Şubat teyidi var. İran anlaşma şansı var. Trump sınırlı vuruşlar masada demiş. DHS shutdown zaten ikinci haftada 272K çalışanın %90'ı şu anda maaşsız. Yani Ee, bu arada hı hı. 1,5 yıl içinde Serkan kaç kere oluyor yani? Evet, E, evet. Olmayan şeylerin olduğu bir zamanda piyasada olmak da çok ilginç. Ama bakalım. Bir notlarım daha var. Bu da Tabii hani tabii. gene raporun içerisinde olan bir şey. Biz şimdi geçen hafta demişiz ki yapacaksa şovunu artık buradan hani yapmalı. Hani başka bir yeri kalmadı. Olacaksa buradan olacak demişiz. Hı hı. Fakat 200 haftalık EMA'yı da kaybetmişiz. Hani birazcık da tekliğe de geliyoruz şu anda ister istemez. Bu arada Yüksek Mahkemede tarifeleri iptal etti. Trump yine bir yasayla geri döndü. Belirsizlik doğal olarak da zirve yaptı tekrardan. Zaten birazcık daha emtialardan bunu net bir şekilde anlıyoruz. Bir de hafta sonu yapıyor. Hı hı. Evet, Yani evet. bilinçli yapılıyor abi bunlar. Yani hafta sonu niye yapıyorsun? Madem konuşacaksın Aynen. salı günü, salı günü yap ne yapıyorsun? Niye insanların pazar günü uykusuna uyandırıyorsun? Evet. Aynen öyle. Bu hani notlarımın arasında bunlar da vardı da onları da bir araya bir gireyim dedim. Tabii canım. Başka bir şey var mı abi? Ee, Başka bir şey yok. Nvidia çarşamba günü bir açıklaması şey var. Ee, Başka tutturu tut tut tutturu tut tut. Yok abi ya. Başka bir şey kalmadı. Aynen. Bendeki notta şey var bu arada. Sonraki önemli kritik tarihler 13 Mart. Ocak PCE enflasyon ve Quarter 4 GDP ikinci tahmin. Bizim de Vanga tarihine denk geliyor olması 9-11 değil miydi manga? öyle bir şeydir. 9 O civarlarda. 9 haftası başladı. 9 Mart'ta başladı. Yani yine bize aylar öncesinde aldığımız tarih gene karşımıza bir sebeple çıkıyor.
Bakalım ne olacak o tarihte. Ama yani ben o tarihte de yukarı gidiyoruz gibi bir şey beklemiyoruz tabii. Bunu hani teknik olarak da başlayacağız şimdi yayınlara. Ne kadar oldu? Bir 20 dakika bir sohbetimizi yaptık genel piyasalarla alakalı. Şimdi aynı şekilde şimdi teknik olarak devam edelim kaldığımız yerden. Bu arada bizim kanalımızdan Telegram kanalını izleyen arkadaşlar ufak bir feedback vereyim. 64.100'de pozitif delta divergence geldi. Bu hani en azından bilgileri olsun. Onlar ne olduğunu biliyorlar. Okey abi. Teknik olarak neredeyiz? Ne taraftan başlıyoruz? Sen de Ee, başla. benle mi Bakayım, başlıyorsun? öyle değil miydi? Yok yok. Sen başla abi. Ben de benim taraftan tekrardan devam edeyim. Ama istiyorsan ben de başlarım. Ekran direkt paylaşayım. Her şeyim hazır. Şunu da birazcık Ben büyüteyim. geçen hafta fazla çöz aldım diye senin Yapma abi. çalınan zamanı geri iade etmek istiyorum. İnşallah görüntüm güzeldir. Ben Gayet sadece güzel. şunu söyleyeceğim. Ben sadece şunu söyleyeceğim size. Bir, Ichimoku 97.000 zamanında geri çekilmesinin birinci ayağını verdi. En önemli ikinci ayağını da dün haftalık kapanışla beraber verdi. Yani bize zaten hani geri çekilmesini vermişti ama artık net bir şekilde bir yarışta olduğumuzu, şu an için bir yarış trendde olduğumuzu net bir şekilde söyledi. Bu bir yarış trendin bozulması için şeyi söyleyebilirim. Ne olması gerektiğini söyleyebilirim. Bir saniye hemen söyleyeceğim. Bizim 88.300 aslında o kadar da uzak değil ama çok uzakmış gibi geliyor. 88.300'ün üzerinde en azından haftalık kapanışlar yapıp onun üzerinde fiyatın kalması gerektiğini en azından şu an için görüyorum Ichimoku tarafında. Ama bunun için de birazcık uzun bir zaman var. Ichimoku bu konuda kolay kolay yanılmaz. Okey. Şimdi benim hani bu daha ilk bullish trenddeyken ve fiyat artık şu bölgelerde yani bu 48.000 bölgesindeyken paylaştım. Burası benim Nisan zamanında 2024'ün Haziran, Eylül, Ağustos'ta hatırlamıyorum işte o tarihlerde yaptığım bir çalışmaydı açıkçası. Çünkü burası benim için bir direnç bölgesiydi. Sonrasında bu bölge yani bullish trendini kırdı. Kırdıktan sonra da SR Nedir Filipin'i o bölge? e, Biz çok rakam olarak göremiyoruz. SR Söylersen. Filipin'i hemen söyleyeceğim. SR Filip olan bölge 48.100'dü. Evren. 48.100 bölgesi çok önemli bir dirençti ve burada 2021 yılından gelen yaklaşık 21 Haziran 2021'den başlayan bir bullish trend vardı. Bu bullish trendi tekrardan kazanmıştı. Hatta şurada FRVP kapatırsam birazcık daha net gözükecek. Eee, bu bölgeyi tekrardan kazanmıştı, test etmişti. Bu bölgeler relong bölgeleriydi ve önemli bölgeydi. 2024 Eylül'de ben buradan longlamıştım. Yaklaşık elimde tam da şey zamanıydı, Trump'ın zamanlarıydı. Dedim ki hani buradan piyasa bir yukarı gider, bir pozitifliği var. Sonrasında tahmin ediyorum o bölgede benim yaklaşık 50 tane falan longum vardı. Piyasada 110.000'e kadar yukarı doğru çıktı. Sonrasında bu trendini halen daha yani aslında anlatmak istediğim konu şu. Buradaki büyük hareketin hatta size gösteririm. Birinci noktası burası, ikinci noktası burası, üçüncü noktası burası. Bu bölge aralığına filinizi çizdiğinizde burası buradaki büyük range'in relong bölgesi. Yani fiyatın bu bölgelerden benim için tepki alması gerekiyor ki zaten son destek noktası burası da Fib'in 886 bölgesi. Oradan tepkisini aldı. Burada bu bölge ayrıyetten tepeden düşüşün ee, o hangisiydi? Bir saniye bu muydu? Bu değil. Çok özür dilerim. Bu da değil. Okey. Bu da buradaki hareketin yani ATH bölgesinin tek profit 3 bölgesine denk geliyordu. Ben fiyatın buralara kadar geri çekileceğine inanan bir tayfadan, kişilerden değildim açıkçası. Planlar içerisinde vardı, evreni planlar içerisinde vardı, size sunduğumuz perspektifte vardı ama ben şahsım adına fiyatın buralara kadar geri çekilmesini açıkçası beklemiyordum. Hazırlıklı mıydım bu short tarafına? Hayır, kesinlikle hazırlıklı değildim. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Okey, sonrasında bugün kanalda çünkü
birçok arkadaş bana şeyi sordu. Hocam şimdi ne olacak? Hani okey bir senaryo diyorsunuz daha çok bundan sonra ne tarafa bakmalıyız? Nasıl bir şey yapmalıyız dedi ve ben de birazcık çalışma yaptım ve Ichimoku'da biliyorsunuz ki yükselişlerin nasıl şeylerini alıyorsam, hedeflenmelerini alıyorsam düşüşlerin de hedeflenmelerini aldım ve düşüşün hedeflenmelerinde 60.288 ile 60.705 Ichimoku'da e, hem orta vade hem de orta uzun vadede hedeflenmelerden bir tanesiydi ve fiyat sniper olarak oradan tepkisini almış. Diyeceksiniz ki hocam iş işten geçmiş ondan sonra anlatıyorsunuz. Kesinlikle haklısınız. Tembellik yaptım. Tembellik yapıp bunları kontrol etmedim. Bunları hazırlıklarını yapmadım. Orada çünkü terminalle ilgileniyordum. Hani bunları da net bir şekilde söyleyeyim. Kusura bakmayın ama evet erken çalışsaydım bu bilgiler size daha önceden verebilmiş olacaktım. Ama terminali bitirdim. Şükür olsun artık hani tamamıyla işin bu tarafındayım, trend tarafındayım, trade tarafındayım. Bunu %100 emin olabilirsiniz. Çok geç kaldın hocam diyecekleriniz de vardır içinizden. Emin olun kötü sözler söyleyenler de vardır. Ama kusura bakmayın hani sonuçta bir hayat mücadelesi. Bizim de kendi içerimizde bazı durumlarımız var. Okey. Uzun lafın kısası 60.288 60.705 çok önemli bir noktaymış. Ichimoku'da fiyat oradan da tepkisini almış. Fakat buraya kaybederse yani buradaki bölgenin altında Ichimoku hedeflenme olarak nereye vermiş? Evrenin beklediği önemli bölge 55.680. Bu bölgenin altında kapanışlar yapmaması lazım. Fakat bu bölgede artık kaybederse bizim uzun vadede birazcık daha şu anda gözüken en azından orta uzun vadede 26.662 27.890 hedeflenmeler içerisinde. Bu hedeflenmeler ne zaman bozulur? Bozulduğu zaman bilginiz olacak. Kendi içerisinde kuralları var. Yani kendi içerisinde kuralları var. Burada eğitimini veremem, anlatamam. Ama hani hedeflenmeler bozulursa ya Haberiniz da olur ama. haberiniz olacak merak etmeyin. Haber vereceğim bundan. Yani bu şey var hani tabii ki hani, ufak tefek bilgiler verebilirim. Mesela bu hedeflenmelerin bozulması için ne olması lazım? Hemen size hızlıca söyleyeyim. LTF okey bir saniye. Çünkü bu soruya hazırlanmamıştım. Ee, Bunun bozulması için yaklaşık 75 gün sonra fiyatın 79.000 ilk başta fiyatın 70.000 175 üzerinde kapanışlar yapıyor olması lazım. İlk başta 75 gün sonradan bahsediyorum size bu arada. Ee, Hangi fiyatın 70.413'ün üzerinde kapanışlar yapması lazım ve en az da 3 günlük ya da 6 gün genelde 4 gün diyelim ona biz 6 demeyelim 4 gün 4 günlük bakacaksınız bunlara yani özetle onun da 79.022'nin üzerinde kapanışlar yapması lazım ki bu hedeflenme şu an için bugünden bahsediyorum önümüzdeki hafta başka bir olur. E, Hedeflenmeler bozulsun. Bu bahsettiğim 27.890, 26.662 de ortalama olarak aynı matematikte. Fakat onun birazcık daha günü daha fazladır. Onu söyleyeyim size. Onun da günü yaklaşık 164 gün sonra fiyatın 71 binin üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor ki pozitifliği alalım. Fiyat bunların üzerinde pozitiflik verebilir. Daha önceki tarihlerde verebilir. Fakat çok büyük bir momentum yoksa inanılmaz yani tahmin edemeyeceğimiz bir şekilde momentum gelirse e, hani fiyat yukarı doğru gider fakat manipülatif olur. Fiyat tekrardan geri çekilir. Bunu da parantez içerisinde söyleyeyim. Yani o bir hareket aslına bakarsınız daha çok short squeeze olur diye düşünüyorum. Şu anda Ichimoku tarafında baktığımda gördüğüm hareket bu. Ee, Ben en azından bu taraftan başladım. İstiyorsan Mantıklı. devamı Ağzına sağlık. devamı sende olsun abi. Bir de sadece senin sevdiğin yerden şu taraftan gideyim. Buradaki hareketinde bir fix range'ine baktığımızda, FRVP'sine baktığımızda buradaki volüm 67.800'de POC, 49.300'de volüm araya low bölgesi var. Bunu da neye göre çizdim? Buradaki hareketin yani SR Philip'in üzerine çıkıp yeni bir trend, bullish trend başlattığındaki FRVP'sini çizdim. Bullish trendin FRVP'sidir bu. Yani fixed range volume profil. Türkçesi sabit aralıkta hacim profili.
O birazcık daha buna göre baktım ve aslına bakarsanız POC'yi kaybetmemiz, hatta POC'nin altında point of control bölgesinin altında kapanış yapmamız da, haftalık kapanış en azından yapmamız bizim için ekstradan negatif. Buradan göstereceğim bir şey daha var. Öbür tarafta gösteremeyeceğiz biliyorum, o yüzden hemen Evren onu da araya gireyim. İşin EMA, yani haftalık EMA'yı kaybettik. 200 EMA'yı kaybettiğimizden bahsetmiştik. Eee Aslına bakarsanız birazcık daha şöyle bir büyük resme baktığınızda, evet 200 EMA'yı kaybettik ve üstüne üstlük bir de 74.666 ile 69.132 bölgesi bizim için şu anda direnç oldu. O da diyor ki benim en azından tekrardan şuradaki büyük direnç bölgesini kırıp yukarı doğru gitmem gerekiyor diyor. Haftalık perspektifte bakıyoruz tabii ki, ama hani buradaki hareketin de 618'i şu anda bize 48.137'yi gösteriyor. Orası da fix range'in volume area low bölgesiydi. O da ikili bir konfirme oldu diyebilirim. Sendeyiz abi. Sağlık, teşekkürler. Ben Ee, teşekkür ederim. Benim şu anda ekranlarım görünüyor mu? Tekrardan paylaşayım mı? Şu an sadece Exo gözüküyor. TradingView Dilersem geldi. tamam. Exo'yu bir sonra göstereyim. Önce şöyle başlayalım. Ee, Okay. Arkadaşlar, Serkan'ın söylediklerinden çok farklı bir şey yok. Baktığımız şeyler çok benzer zaten. Sadece bulunduğumuz yerdeki hem günlük trade olarak biz kendi grubumuzda yapmaya çalıştığımız şey belli bir range belirleyip oradaki oluşabilecek imkanların üzerinden birazcık daha konuşma yapıyoruz. Bu bölgede zaten 65 bin, 66 bin ile 70 bin dolar arasıydı. Burada git gel göründü. Çok da büyük bir trade'ler alınabilecek imkanlar verdiğimi sanmıyorum. Ama e, şimdi iki tane chart göstereceğim size. Bir burası var. Bir burada kendimizin ayarladığı, yıllardır kullandığımız var. Bir de son 6 ayın emeği verilen, yarattığımız, geliştirdiğimiz terminal üzerinden bakmak var. İnanın bana, terminal üzerinde grafik açtığım zaman daha fazla imkan ve daha fazla trade imkanı görebilme şansım oldu. Şimdi önce genel büyük time frame'de Bitcoin için beklediğim şeyin, planın ne olduğunu bahsedeyim. Ondan sonrasında birazcık daha trade ve yapılar üzerinden konuşalım. Geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi ve benim shortumu kapatma nedenimi size bahsetmiştim. Dedim ki benim sayımıma göre, Elliot'a göre biz burada bir 5. dalgayı kapattık. O yüzden de burada büyük bir ABC, yani correction sistemi oluşacaktır. Buradan kalkış gelecektir, sonra geri düşecekizdir. Benim düşüncem bu. Bu büyük bir ara bu arada. Yani sırf buradan buraya kalkış çok büyük. %35'ten bahsediyoruz totale göre. Hem de POC'ye yakın geliyoruz. Neyse. Düşündüğüm şey hala geçerli. Market maker'lar genelde tek seferli yani fitil oyunlarına artık izin vermiyor. Genelde o fitiller dolduruluyor. Eğer bakarsanız da bu ayın 10'unda gerçekleşmiş Binance üzerinde yıkım olmuştu, hatırlıyorsanız. Market yok olmuştu neredeyse. O olayların olduğu, fitillerin nelerinde olduğumuz, bazı altcoin'lerin onları, o fitilleri bile doldurduğunu çok net görebilirsiniz. Bu da notunuzu almanız gereken, defterinize yazmanız gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü ileriki zamanlarda bunu kendiniz hatırlatmanız gerekiyor. Bu nedenle. Şimdi bu yapı aynı zamanda oluşabilmesi için benim görüşümce ve şu anda olduğunu gördüğüm şey şu. Birinci olarak size şunu söyleyebilirim. Zamansal olarak geldiğimiz, yani Oktober 6, yani neredeyse kaç ay oluyor bu? 5 ay değil mi? 1, 2, 3, 4, aynen. Bu tam artık 4 ay değil. Artık 5. ayı çok rahat bir şekilde konuşabiliyoruz ki içinde manipülatif hareketlerin de olduğu, gerçekten kötü sonuçların da olduğu, ama yani bu 5 ayda eğer trade ediyorsanız ve day trader'sanız ve hala masadaysanız e, öncelikle tebrik ederim yani. Bence çok başarılı bir konsept. Kolay değil çünkü bu markette yaşayabilmek. E, Hedge edebilme, kendini hedge edememe konuları başka. Daha çok fazla uzatmadan ben düşündüğümü söyleyeyim. Gözlerimin burada dikili olması nedenleri var. Daha önceki, geçen haftaki yayında da aynı şeyden bahsettik. Yani benim beklediğim yapıda böyle bir fitil olduğunda ben genelde buradaki yaratılmış olan ve bizim şu anda göremediğimiz likidasyonların çok büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer ki biz arkadaşlar 55'in bu böyle geliriz, sonra bir daha geliriz, kalkarız ve
bu kurtaramazsak, yani artık burayı kıramazsak, devam edemezsek, bu olmazsa 55 bin doların altındaki kapanışta benim elimde ne spot olur ne de bir tane long pozisyon olur. Bu kimseyi korkutmak için değil. Ben çok net söylüyorum. E, 97 bin, 98 binlerden, 96 binlerden açtığım short'u burada kapattığım için üzülürüm. Ama e, en azından para kaybetmektense elimdeki imkanları doğru değerlendirmek üzerine tekrar plan yapmaya başlarım. Arkasından bir şeyin koşmaktansa öncesinde planını yapmak çok önemli. Niye? Çünkü bu fiyat buraya geldiğinde, özellikle bir de hızlı olduğunda, belki bu akşam bile olabilir, bilmiyoruz. O olduğunda oradaki limit order'ınız ya da alarmınız yoksa, ya da siz ya kaçırmayayım, aslında burada bir haftalık destek var 62'den girdim diyorsanız, bulunduğumuz rakam fiyatlamalar o kadar ilginç bir yerde ki, yani sizin 63 bin dolardan bile stoplanacağınız yer %10 oluyor. Yani %5 kaldıraçlı bile trade eden bir insan için çok büyük bir rakam. Bu nedenle böyle zamanlarda birazcık sabırlı olmak gerekiyor. Sabırlı olmanın dışında, fark ediyorsanız, kalıplar içinde, kalıpların özellikle bizim yani sistemimizi, terminalde görebilirdiniz. Naked point of control dediğimiz şeylerin altcoin'lerdeki çalışma oranına bakarsanız, hatta çok şaşırdım, birkaç kişi sadece naked point of control'e trade etmiş. Ben gözlerim açık kaldı. Yani hakikaten böyle kalman gerçekten mi ya dedim. Hani bu kadar mı nokta atış? Bunu kesin gerçekten pazarlama için söylemiyorum. Ona Böylesine zor bir markette, böylesine karışık, baktığımız zaman, gözle gördüğümüz zaman hayırlı, bunu zaten düşüş olabilme imkanını artık defalarca kez gösterme şeyini yaptık zaten. Yani bunun zaten short'unu deniyor insanlar. Evet, bu markette artık ezberlendi. Onun hedefi de ta 57'ye kadar gidebilir diyoruz. O değil ama konu bahsettiğim şey. Bitcoin'in dışında bu ana baba ya, ama aşağıdaki altcoin'lere indiğinizde terminal üzerindeki o data arkadaşlar o kadar değerli ki. Gerçekten top traderların aldığı pozisyonlarla kendinizi bazen eşleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki arkamda 25 milyon dolarlık da short açmış bir adam var diyorsun. Şimdi bu e, yani başka bir özveri, bir güvenç veriyor. Bu şey oluyor, yüzden 25 milyon dolar, 25 milyon 100 dolar. yani şimdi abi, güzel. Şimdi yani bununla ilgili mesela örnek vereceğim. Benim takip ettiğim ve dikkate aldığım coinlerden bir tanesi. Eğer sen şeye geçebilirsen beni, e, terminal paylaşımı gelmişti değil mi sana? Bir daha Evet, paylaşayım. bir daha paylaşman lazım. Geldi mi? Not yet. Okay. Tamamdır. Şimdi hatta bunu ben size full screen yapayım. Şimdi arkadaşlar, benim Watchlist'i kapatabilirsin bu arada. Daha bir genişler. Diğer ama tarafı da buradan Hı seçim, hı. yok, ben yapacağım. Şimdi Okay. mesela örnek veriyorum. Düzenli olarak trade ettiğim ve gerçekten güzel kar sağladığı için de avantajlı olduğum bir coin'den bir tanesi Hype. Bence ileride geleceği de olacak bu market döndüğü zaman. Bulunduğu yerler, şimdi elimizdeki datanın ve elimizdeki imkanların bir tuşla, hangi coin'de olursanız ya da hangi şeyde Hemen olursanız araya onu, gireceğim. Özür dilerim. Browser'ın ekranını birazcık daha büyütür müsün? Çünkü çok ufak gözüküyor. Şu an takip ediyorum. Browser hani şey olarak genişletme olarak. Anladın? nasıl Okey. oldu? Daha da Okey, büyütebilirim. süper. Daha da Bir tık büyütebilirim daha, bu arada. bir tık daha okey, süper abi. Yani bu Okey. yeter ki daha Hı hı. net görünsün. Benim için Heh, hiç sorun değil. okey, süper şu anda. Çok iyi. Tamam. Şimdi bunun arkadaşlar örneğinde mesela geçtiğimiz haftanın datasının benim tık diye elimde olması, buradaki geldiğimiz bölümde bana günlük direnci göstermesi vesairesi vesairesi. Çok net bir şekilde simple. Value high'dan aldım pozisyonumu ve bunu yakalamadım. Burada tutmadım. Çünkü bunun trade'i, bunun içinde 2 günlük hafta sonu trade olarak çok küçük örneklerden bir tanesi. Bulunduğumuz markette aynı zamanda elimize gelen imkanlarda bu elimizdeki olan ve takip ettiğimiz farklı farklı wallet'ların, onların imkanları da aynı anda ne oluyor onları görebiliyoruz. Bunun olduğu yerde de o alınabilecek olan pozisyonu sürekli size
verdiğiniz kararlarda en azından tek başına mısınız yoksa beraber yürüdüğünüz birileri var mı gibi görüyorsunuz. Ve bu yanıltıcı da olabilir bazen, veriler de yanılabilir ama birçok durumda bence avantaja dönüşüyor. Şimdi esas önem alacağım şey. Ben günlük trade'lerimi yaparken geçtiğimiz günün datasına bakarak trade ediyorum. Geçtiğimiz haftanın datasına bakarak trade ediyorum. Ama benim için dönüşüm noktaları olabilecek yerlerde key levels, yani key levels bölgelerimiz ve naked point of control bölgelerimiz benim için çok önemli oluyor. Neden? Çünkü marketteki haftalık açılış kapanışların, yani pazar günü neler olacağı, bunun olduktan sonra aylık, daha geçtiğimiz aylardan kalan bir şeyin olup olmadığı, bunların hepsi size ayrıyetten trade imkanları veriyor. Aynı zamanda daha önceki açılmış pozisyonların benim için avantajı, mesela geçtiğimiz günler, bu şu an 4 saatlik Ethereum üzerine bakıyorsunuz. Buradaki VWAP'in üzerine benim atamamamız ve dün gece olan bir şey bu. Değil mi? Dün gece oldu bu. Aynen. Evet. VWAP'in geçtiğimiz günün VWAP'in üzerine kıramayıp tam tersi kapandığı anda, böyle bir çekilişte eğer o anda ekran başında olup trade ediyor olsaydım, bu benim için çok net bir shorttu aslında. Day trade eden ve gerçekten profesyonel olarak bir şeyleri geliştirmek, öğrenmek isteyen insanlar için kafa karışıklığını daha minimalize etmiş bir sisteme sahibiz. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Sadece 3 gün içinde yaklaşık olarak 4 tane buradaki farklı altcoin'lerden çok rahat bir şekilde, ya yani belki 2 gün, belki 3 gün ama çok rahat bir şekilde bedava trade'lere sahip oldum. O yüzden de buradaki avantajı birazcık kendime şey olarak, bu dönemde, karışık dönemde, daha uzun zaman trade'leri değil de böyle yan hesabımdaki olan scalp trade'lerle bir şeyini değiştirmeye çalışıyorum. Bunun içinde de aynı şeye baktığımız yerde likidasyon heat map'inde bakarak Bitcoin'in bu 55 bin dolarlar bölgesine gelirse, bakın fark ediyorsanız şu anda ekranda görebilirsiniz. 54-55 bin dolardaki son artık gücün olabileceği ve çevireceklerse hikaye oradan çevirmeleri gerektiği yerin orası olduğunu düşünüyorum. Çünkü oranın altı arkadaşlar gerçekten bizim için işte hocam bu sefer de 48'den dönecek falan filan, vallahi ben demem. Ben açıkçası çok net söyleyeyim, hani 28, Serkan'ın az önce bahsettiği 27-28 bölgeleri çok da mantıklı gelir kulağıma ama e, ben gerçekten oyunun burada çok çok sıkıntılı bir şekilde biteceğini düşünüyorum. Tam da o zamanlarda olduğumuz için, bir de böyle jeopolitik kargaşalar birazcık kafamı karıştırıp kızdırdığı için aslında moralimin bozuk olması nedeni o. Eğer ki burası bizim için avantajlı olduysa, benim şu anda ortalamam 64. Niye? 68'de bir mermi kullandım. 60.700'de bir mermi kullandım. 64.200'lerde giriş spotum var. Önemli değil. Stoplanırsa da sorun değil. 55.000'in altına kapatmayalım. Oradaki desteği alabilirim. Benim için önemli olan yapı bu. Yani benim için aslında son çizgi bu. Genelde o manşeti koyacaktık ama artık geçen hafta da söyledik diye oyunun bitip bitmediği yer bu. Şimdi kafanıza şunu diyebilirsiniz. Oyun bittiyse ben ne olacak ya? Ne yapacağım yani? Pozisyonunuz olabilir, terse kalmış olabilirsiniz. Kendinizi korumak, kendinizi hece almak konseptinde gelişmeniz lazım. Eğer bunun hakkında bilgi bilmiyorsanız buyurun gelin bizle beraber konuşun, bizlere sorun, biz size yardımcı olmaya çalışalım. Ya da kendi imkanlarınızla internetten bulabildiğiniz imkanlarla bunları öğrenin. Çünkü bu zaman dilimlerinde, böyle zamanlarda markette, piyasada bir kalkınmaya çalışılıyorsa o zaman disiplin %100 olmak zorunda, duygulara kapılmamak zorunda ve sırf spotçuysanız da ne olursa olsun kendinizi hedgeleyebileceğiniz, marketin düşmesine karşı o kadar büyük düşüş, çünkü yüzdelikler çok yüksek arkadaşlar. Yani Serkan'la geçen gün onu konuştuk 3 gün önce. Zamanındaki düşüştü, 48 bin dolarlardan aşağı düşüşte çok geç kalıp bile küçük bir kaldıraçlı işlemle öyle bir şey oluşuyor ki, gap oluşuyor ki inanamamıştım. Ya dedim, hani psikolojik olarak da unutmuşum. Bir haftada yaptığım para belki ondan önce bir ayda yapmaya çalıştığım paraya denk geliyordu vesaire vesaire.
O yüzden onların olacağı olmayacağını bilemem tabii artık bundan sonra, ama o bölgenin altı kapanış benim için çok daha bir ölüm çukuru verir. Alarmım çaldığı için de çok fazla konuşmadan Serkan, aynı zamanda sizlerin de soruları varsa o sorular üzerinden devam edebiliriz diyeyim. Okey. Abi Yani benim bu alarm sesi tarafta çıkıyor böyle. Hı hı. Benim bu tarafta ekleyeceğim şöyle bir durum var. Ekranı alıyorum. Tabii tabii. Okey, şimdi benim birazcık kendime büyütmem lazım. Evet. Yalnız büyütünce benim için de daha iyi oldu. Ben de mi böyle kullansam? Niye küçük küçük kullanıyorum ki? Büyüdü mü? Büyüdü mü? Yok Bence büyüdü. henüz. Evet, şimdi geldi. Okey. Okey. Şöyle benim bilgisayarımda bir yavaşlama var ya. Senin Nedense kesiliyor bazen. Ekran da kesiliyor. benim yani şu anda genel olarak bir yavaşlamam var. Okey, toparladım. Ben açayım. Benden göster Yo yo, istiyorsan. okey. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Haftalık raporda da gönderdik. Haftalık raporda neyi gönderdik biz? Şimdi bizim için burada zaten şimdi burada fiyat yukarı doğru gitti. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şu anda günlük olarak bakıyorum. Fiyat okey, bu 60, yani altına SFB'sini yaptı fakat body'sini her türlü 61.900'ün üzerinde kapattı. Fiyatın buradan kalkışıyla beraber 72.235 ile 73.914 bölgesinde toplamda 1 milyar dolarlık açık long pozisyonlar vardı. Pozisyon oluştu. Çünkü burayı kırmak istiyorlardı. Burada daha azdı fakat burada ekleme yaparak bu ortalama 1 milyar doları geçti. Fiyat bu bölgeye geldiğinde. Sonrasında tekrardan biz şu anda 2 milyar 105 milyon dolarlık açık şu anda açık short pozisyonların olduğu yerdeyiz. Ve oranın da bir altında 2 milyar 40 milyon dolarlıkta 61.900 63.620 bölgesinde de açık long pozisyonlar var. Şimdi fiyatın bu bölgeyi korumaları lazım. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapması lazım. Yani bizim şu anda bullish senaryomuz, en azından bir short squeeze olarak düşünebileceğimiz bir senaryomuz şu şekilde olabilir. En azından benim şu anda gördüğüm, okey, burayı yaptın, bu bölgeyi yaptın, burayı kıracaksın, üzerinde kalacaksın. Sonrasında da bir 88.000 89.500 bölgesine kadar fiyatın yukarı doğru gitmesi gerekiyor ki hani bir short squeeze yapabilsin. Yoksa gerçekten 72.000 74.000 bölgesini kırmaları çok çok zor olacak. Çünkü hani buranın altında böyle beklediğimiz böyle çılgın destekler yok. Öyle söyleyeyim size. Hı hı. Yani son 2 yıllık veriye baktığımızda böyle aşağıda yani o hani bahsettiğimiz destek olarak çalışabilecek böyle balinaların yoğun olduğu gibi bir bölge yok. Tam tersine yukarıda var. Yani yukarısı çok daha kırılması gereken bölgeler. Yani burada net bir şekilde görünüyor. 70.000 bölgesinde 868 milyon, 71 bölgesinde 807 milyon, 73K bölgesinde 1.1 milyar. Yani şu an biraz daha bahsettiğim yer. Hani buranın toplamı da 2 2.800, yani aslına bakarsanız 70 ile 73K arasında da 2 milyar 800 milyon dolarlık da longlar var. Yani bunlar çok özür dilerim, trap oldular. Hani bahsettiğim balina alımları tarafı vardı ya, evet, onlar trap oldular. Yani bayağı bir araya sıkıştılar. Ee, Hani bunu net bir şekilde canlı bir datayla görebiliyoruz abi. Böyle bir avantajımız var. Burada bir şey sorayım mı? Küçük bir şey. Tabii ki. Şimdi bu gerçekten sorduğum bir şey. Yani daha Hı önce hı. kurguladığım bir şey değil bu arada. Şimdi benim mesela baktığım zaman birazcık daha Kumanç tarafında Hı e, hı. marketin büyük zaman dilimlerinde bir risk gösterdiğini görebiliyorum. Sen de buna Kesinlikle. hemfikirsin. E, Kesinlikle. Benim az önce bahsettiğim bir daha iki mermiyi kullanırım dediğim şeyde de aslında Serkan, e, yani 58 binin bir daha 100 bine gideceği konsepti kadar öyle bir şey görmüyorum. Ama bahsettiğim şeyde mesela 58 binin e, 78'e kadar gidebileceğini görebiliyorum. Anladın mı? Ve bu belki fiyat olarak küçümsenen, küçük görülen, kulağa gelen bir şey, ama yani arkadaşlar, bu bahsettiğimiz olay %30'luk, %40'lık kalkışlar oluyor. Ve bu major dediğimiz, ana baba dediğimiz Bitcoin'lerde oluyor.
Aşağısı da evet ölüm çukuru ama bunun yaratılabileceği şey bahsettiğim toteldeki aslında şimdi seninkine değineceğim şey şu Serkan, soruyu soracağım. Bu bahsettiğim şeyin e, bir kere daha büyük bir düşüş olması için benim bildiğim ve benim gördüğüm genelde bir kere daha bir trap için yukarı kaldırırlar. Ondan sonra kimse beklemezken tık diye market daha büyük Evet. sell-off'la satarlar. Yani Hı kırmızı 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 git bahsettik yani 5 ayda yani şey. Yani en azından mesela hı. bir ay herkese garanti şey verir, gaza getirir. Diyelim ki 78 çok abarttır hocam. Tamam 73 olsun ya. Yani 74 olsun. 74'e geldik, 58'de geldik. Oradan 74'e gittik diyelim. Yani orada hep şey olarak düşünüyoruz işte mesela zaten sistem olarak da hani longların trap edildiği yerde bizim short'a girmemiz lazım ki buradaki avantajı sağlayabilirim değil mi? Tabii. Bu peki Kumanço'daki büyük zaman diliminde bahsettiğin, senin de gördüğün bu şey negatiflik Hı bu hı. çok daha yani senin buralarda mı short alma perspektifini açar yoksa Hayır. tekrardan bir yukarı kalkışta mı Tekrardan yukarı kalkışta. beklersin? Tekrardan yukarı kalkışta. Yani orada Kumançı tarafına bakarsak aslında bak, şöyle bakalım orada. Bize hani fiyatın 70 mesela bugün için 78.866 birazcık daha direnç olarak çalışabileceğini söyleyen kalksa bile 78.866 bölgesini veriyor. Hı Hatta hı. o bölgenin üzerinde tam da bu biraz hani 88.000 dediğim bölgede şu anda hem Hı. trap'ler var. Yani trap değil aslında şu anda açık short pozisyonlar var. 1 milyar 130 bunlar trap değil. Bunlar şu anda para kazanıyorlar. Ve ayrıca orası da long term'ün olduğu yer. Orası bu arada haftalık MPOC temizlenemeyen haberin olsun. Hı hı. O süper. Yani üçlü konfirme. Aynen. Üçlü Yani konfirme. 88 dedin diye söylüyorum. Hı hı. 88'in olduğu yerde neredeyse bir aydır bekleyen, 4 haftadır Okay, bekleyen gördüm. de 88-300'lerde çok şey var yani. Güzel. Güzel. Bu da güzel Ben, bir veri. ben bu arada öyle bir senaryo görebilirim yani. Ha. Yani Evet, gerçekten evet. 73'ten direnç yemezse Hı öyle bir hı. hızlı kalkış olur ki onda bir anda bakarız. Aa 3 günde %5 %10 deriz. Nasıl oldu deriz yani. Kesinlikle. Bir dakika üstad ekran yok grafik yok diyor. Nasıl yani? Bu var. Ek, Var. nasıl ekran yok ya? Var Var, var. Ben arkadaşlar. görüyorum şu an. Ben de görüyorum. İlk, ilk konuşmayı yaptığım zaman da grafik yoktu. Ondan bahsediyorum. İlk başladığımda. Şu andaki şeye Ama baktım var. da Şu şu anda anda var. ekran görünmüyor mu? O anda görünüyor ya. Tamam Görünüyor. 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 tamam. Tamam. Eee, onu söyleyebilirim. Yani bu şu anda en azından gördüğümüz görüntü bu şekilde. Yani bu bölgeleri şahsım adına en fazla SFP yapıp, fiyatın yukarı kalkmasını isteyen taraftayım ayrıyeten de. Yani çok daha buradan aşağısında çok büyük bir haberle geri çekilmesinde o zaman da benim ilk söylediğim senaryo, hani, size şey demiştim ya, hani, Bitcoin, işte, burası dip, fiyatın bu bölgeden destek alması lazım fakat buranın altında kapanacağı yaparsa, korkun Bitcoin'den, ne olacağı belli olmaz, dikkatli olun derimin karşılığı çıkmış oluyor. Bu daha önce hiç yaşamadığım bir şey. Sadece bu benim, yani, yıllardır notlarımda öğrencilerime anlattığım, bir şeydi. Umarım gerçekleşmez, yani, o da beni şahsım adına beni de çok mutsuz eder. Hı hı. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Bu arada, hani, bu tarafı da açmışken bir de şeyi de göstermek istiyorum. Yani, sen biraz evvel anlattın. Mesela burada Bitcoin Cash bugün bize terminalde ne yaptı? Birazcık daha bunu göstermek istiyorum. Bitcoin Cash mi? Evet. Ha BCH. Hı hı, BC. Ha, anladım. Bitcoin Cash bugün bize ne yaptı onu göstermek istiyorum. Hemen Sen bir trade saniye ettin mi Bitcoin göstereceğim. Cash? Trade edemedim ben Bitcoin Cash. Ben de edemedim. Çok üzme Öyle beni. bir Çok yüksek Eee, yüzdelik gösterme üzülmeyeyim. çok yüksek bu arada parantez Gerçekten içerisinde. mi? Hımm, yani öyle bir durumu var ne yazık ki. Ha, sen Yani bana bu dün bana bir şey söyledin sen o bununla ilgili. evet, 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 evet. Bakmaya Şimdi fırsatım olmadı yalan olmasın. Bitcoin Cash, aslına bakarsanız, hani, şu anda historical olarak, kısa zaman dilimlerini göstermiyor. Fakat normalde Bitcoin Cash, ayın tahmin ediyorum 22'siydi galiba, emin değilim. Buradaki bize kalkışı verdi. Burada bize bir bull bear trap. Aynen tam burası. Şurada bir yerde verdi. Şu anda geri çekilmeyi de verdi de o yüzden şey yapıyorum. Buradaki yükselişi verdi. 580 ile 587 bölgesinde
şey vardı, long trap vardı ve Hı. fiyat tam da o bölgeden reddini yedi ve bize, yani kanalda olan arkadaşlara, Serkan bu arada takip ediyordu. Anlık olarak şu anda %10'un üzerinde para kazanma şansını verdi. Ayrıyeten bugün de aynı şekilde bize dedi ki saat, sabah 5 sularında, Türkiye saatiyle Bitcoin Cash'i izle. Burası da bir short bölgesiydi. Fiyat bu bölgeyi geçirmedi ve sadece şuradaki bize bu pariteyi izle, bugünkü hareketi sert olacak diye uyardığı parite bize anlık olarak da %3.3 gibi bir rakam kazanma şansını sundu ki daha da geri çekilecek, en azından şu anda gördüğümüz. Bu sadece, hani, işin en basit tarafıydı birazcık daha. Hı hı. Bu tarafı da göstermek istedim. Mesela Zek de şu anda anlık olarak Watch tarafında. O da bize büyük ihtimal, net bir şekilde hareketlerini verecektir diye düşünüyorum. Hatta mesela Zek'in, işte, ayın 13'ünde verdiği, izleme hareketi ve onun da hatta çok net bir şekilde gözüküyor. Ayın 13'ünde fiyat 233 iken fiyat %42 yükseliyor. Bize Crowding Lights'lar, yine markası, fikri, tescili bize ait olan bir şeyden bahsediyorum. %42'lik yükselişi yakaladı. Burada $22 milyon açık long pozisyon vardı. Tam da o bölgeden geri çekildi. Orada long'ları trap etti. Bu da bizim için, biliyorsun, hani, eğitim tarafında da var. Eee Bu arada academy.cloudcraft.trade'den terminal hakkında tüm bilgileri alabilirsiniz. Bu $22 milyon long trapping ile beraber fiyat şu anda yani şu anda değil ya, toplamda %29 o bölgeden geri çekilmiş. Bunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Bana sorarsan, böyle, benim gerçekten, hani, bunu kanal içerisinde de söyledim, tekrar etmekte fayda var kendi açımdan, öyle söyleyeyim. Ben bu sisteme şu anda aşık oldum. Benim için, yani, böyle, hayalimin ötesinde olan bir şey oldu. Hani, evet, ufak tefek böyle bug'ları var. O bug'ları da bitirdikten sonra gerçekten, hani, tamamıyla bu tarafa odaklanıp trade alamadım doğal olarak. Bu arada parantez içerisinde, eee, şey, ımm o yüzden, hani, bu konuda mutsuzum. Kaçırdığım buradaki pozisyonlarda mutsuzum ama elimde böyle bir şey olduğu için inanılmaz mutluyum. Eee, Biliyorum ki kısa vadede, kısa zaman diliminde bu terminal sayesinde o kaçırdığım yüzdelik kazancın fazlasını işin bu tarafında günlük sadece scalp'larımla yapacağım. Mesela Bitcoin bile dünkü hareketiyle beraber, mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Dün bizim, trade kanalımızın içerisinde ben arkadaşlarla beraber sabah o saatlerde ayaktaydık. Şöyle bir şey oldu. Hemen size göstereyim bunu. Şöyle hatta bir 15 dakikalığına ineyim. Fiyat geri çekildi ve ben dedim ki arkadaşlar 64.500 bölgesinde, Depth of Market'le beraber, onu da göstereceğim. Depth of Market'le beraber burada bir alımlar geldi. Gizli alımlar geldi. Gizli alımlarla beraber buradaki, toplamda $29 milyon açık long pozisyonu gördük ve benim 64.500'den long'um var. Ve bunu nereye kadar taşıdım? Yukarıdaki short bölgesine kadar, 66.492'ye kadar, buraya kadar taşıdım. Burayı geçemedi. İkinci site testinde geçemediğinde kar aldım ve fiyat tekrardan şu anda aynı bölgeyi test ediyor. Bu bölge içerisinde hatta ufak bir SFP'sini yapmış. Burada da zaten pozitif delta divergence verdi. Yani toplamda sadece bir gün içerisinde, size şöyle söyleyeyim, burası %3 gibi bir rakam. Buradaki harekette %3,5 gibi bir rakam. Bana sorarsanız şahane bir rakam, deyip, Tabii canım. Daha aşkımı ne olsun aşkımı yani. aşkımı bitireyim. Aşkımı bitireyim, öyle diyeyim. Bu sadece Bitcoin tarafında. Yani Bitcoin'de bir şeyin yukarı gideceğini biliyorsanız onlarla beraber koreli bir şekilde altcoin'le longladığınızda çok güzel para kazanırsınız. Hatta short'undan çok daha fazla kazanırsınız deyip Aşkın ben kendi tarafımı bitireyim. olayım. Ya güzel güzel. Ve gerçekten bu hafta özelden soru geldi bana Serkan. Hı hı. İstersen o soruyu sana yönlendireyim. Tabii. Soru şu abi. E, yaklaşık 4 hafta önceki yayından
aldığım bazı notlar vardı ve gerçekten de söylediğiniz gibi beklediğiniz bölgelerin dışında fiyatın etkileşiminde trade etmek bile saçma oluyor. Çünkü belirlediğiniz bölgeler bizler için de pivot bölgeleri gibi çalışabiliyor. Peki 55 bin doların altına kırdığımız ve kapattığımız dünyada bütün trade işlemlerinizi durduracak mısınız? Benim için de farklı bir cevap var da sen cevap vermek ister misin? Benim elimde yani hangi işlemlerini kapatacağım? Yani ben short işlemlerim var. Short'larımı tutmaya devam edeceğim. Hani bunu bilmiyorum yayında söylemek doğru mu yanlış mı ama ben mümkün olduğunca long'larımı scalp, short'larımı swing tutma tarafına doğru ilerledim. O tarafa doğru döndüm. Hmm. Ama tabii ki piyasayı da görmek lazım. Yani ama hani fiyatın ben buradan yeni bir ATH ya da bunun gibi herhangi bir hareket beklemiyorum açıkçası şu anda. En azından şu an için beklemiyorum. Zaten günlerini verdim. Burada benim için en önemli olan konu bunu gene terminalde gösterebilirim. Hemen Ethereum'u size haftalıkta açayım. Sonrasında buradan da premium indikatörlerden CloudCraft Bango'yu açayım. Benim burada bir saniye. Şu anda tam vermedi tarihi sanki. Okey verdi. Benim için önemli olan tarih burada da mesela bu bir hata mesela. Normalde burası 16'sı şuradaki tarihi gösteriyor olmamız lazım. Bunu notlara Hı hı. alalım Evren. Tamam. İleri tarihleri gözükmüyor. O zaman hemen sayfayı değiştiriyorum. Bunun çünkü doğru bir cevap vermek lazım. Hide on stream. Buraya gel. Ethereum, Manga ve haftalık. Benim için önemli olan şu anda gözüken tarihlerim 2 Mart haftasıyla başlıyor. Yani önümüzdeki hafta başlıyor. En önemlisi 9 Mart haftası. 9 Mart haftasında Ethereum'un ne yapacağı benim için çok ama çok değerli. Neden değerli? Onu söyleyeyim size. Buradaki hareket bana en azından bir short squeeze'in başlayıp başlamayacağını hareketini verebilir. Bu benim için tekrardan hani buradan longlama mı, bu bölgelerden longlama mı, ayrıyetten de short squeeze olma ihtimalini çok net bir şekilde bildiğimizden, hani düşündüğümüzden, bununla ilgili çalışmamızdan fiyata nerede daha yüklü bir short girebilirim mi hesabını yapma şansı verecek bana. O da tahmin ediyorum hani şu anda bizi birazcık daha şöyle bakalım. İşte 3 hani zor. Belki Golden'dan bile diyebilir ama hani 2850 ile 3000 bölgesi birazcık daha benim izleyeceğim ya da hedefleyebileceğim bölge olabilir. Çok büyük perspektif. Buna kesinlikle eminim. Çok fazla geri olabilir. O kadar bile gitmeyebilir. Sadece planlarımın içerisinde, notlarımın arasında bu tarihlerde bu olabilir diyebildiğim bir şey var. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Sağ ol. Ben cevabımı vereyim. Ben trade almak arkadaşlar. Yani bu arada tanıdığım Emre diye bir arkadaşım, o yüzden isim vermekte sorun yok. Emre, şöyle söyleyebilirim. Ben trade alma konseptini ve hayatımızı bundan idame ettiğimiz için çok duygusuz yapmaya çalışıyorum. Bu nedenle de fiyatın geldiği bazı bölgelerde ekran başında olmak olmamak bunlar başka işler. Ama mesela özellikle son 2 haftada dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi, pazar günü mesela uyandıysam ya da cumartesi günü elimden geldiğince o trade'e bakmak ya da sürekli bir şeyin arkasında grafik incelemek, mesela birazcık onu kendimi off screen yapmaya başladım. Çünkü bu yanlışı daha önce de yapıyordum. Bunu Serkan'la da konuşuyoruz. O beni şu anda çok dinlemiyor ama e, yani gerçekten bazen de kendimizi geri çekmemiz lazım ekrandan. Çünkü manipüle edilme şeyini yani beynimiz manipüle oluyor aslında. Bu yüzden de duygusal olmadan gerçekten realistik bir şekilde elimdeki dataların bana verdiği güce göre ya da güç kadar trade edebiliyorum. Elinizde 10 birim kullanabileceğiniz bir mermi şey varsa ona göre tabii ki trade opsiyon açıyorsunuz, onu alıyorsunuz. Ama bunun içinde de bir aynı zamanda ikinci soru sorulmuş. Demişler ki hani bias olarak konuşmanız gerekirse şu andaki bias'ınız bearish, bulunduğunuz yerdeki yerden sonraki bias'ınız bearish mi bullish mi demiş. Benim için bullish. Neden bullish? Çünkü bu kadar zamanlık gelinen yer, geldiğimiz yer
60 binli 57 binlerde 2 tane daha mermi kullanacağım. Risk mi? Risk. Korkuyu satın almak mı? Korkuyu satın almak benim kararım olduğu için. Kimsenin bunu takip etmesi, aynı şey yapmasını beklemiyorum. İstemem de zaten. Kaldı ki dediğimiz gibi daha önce de bahsediyoruz. Biz Serkan'la bile trade'lerimiz başka olabiliyor. Herkesin buradaki kişisel görüşlerini eğitim amaçlı sizlere aktarmak bizim görevimiz ve amacımız. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben bunu yaparken tekrar söylüyorum. Buradaki bu trade fail oluyorsa 55 bin altına haftalık kapatıyorsak ve artık tamam bittiyse benim için orada kaybedeceğim benim en sonki aldığım short trade'in belki %30'u %40'ıdır. Sadece kapattığım için üzgünlük olur. Ondan sonrasında tekrardan sekmelere göre bakarız. Ama benim beklediğim şu andaki itibare genel market jeopolitik sorunlar bunlar korkutuyor. Korku var. Ama planımı yaptıysam o plana göre uyumam gerekir disiplin olarak. Yaptığım bu zamana kadar Serkan çok öncesinde bilir. Daha öncelerinde Rusya Savaşı olduğunu herkes el ayağı titredi arkadaşlar. Evet, El ayağı, evet. el ayağı Sadece senle ben titrerken noktamıştık. el ayağı titrerken çok ciddi şekilde ben kendi işimi riske atarak hayır dendiği halde o pozisyonu almıştım. O korku da aynı zamandaydı. O korkuda da çok tehlikeli şeyler dönüyordu ve gerçekleşti oldu. O yüzden de bunu gerçekleştiriyorum. Ama tutmazsa da hiç sorun değil. Kusura bakmayın derim. Kendime not olarak çizerim. Nasıl olsa sorumluluk olarak alabildiğimiz şey bu. Ama siz eğer ki trade ediyoruz deyip sadece kırmızı ve yeşil tuşa basarak %100x leverage'larla 50x leverage'larla bu markette sağ kalmaya çalışıyorsanız vallahi ben size söyleyeyim çok kolay değil. Yani risklerini almayarak, yani risk reward'ını almayarak tabii ki. Ya abi Hesaplamadan. ya Abi ya anlıyorum zaten. şeyden Yani orada bahsediyoruz. oturup Ben 3 hafta boyunca geçen gün bana öyle bir haber geldi. 15 gündür diyor aynı long işleminde duruyorum diyor. Nereden girdin long? 2020'den. Kardeşim abi 2020 2050'ye kaç kere herkes geldi yeter. herkes kumarbaz. Yani poli markette hani İsa'nın tekrardan hani geleceğine Gerçekten adamlar bahis yapıyorlar. Ne bileyim işte araba çok şuradan üzücü. dönecek diye, işte şu kadar araba döner diye bahis yapıyorlar. İşte hani işte ne bileyim Bavul'da birisi sahneye atlayacak diye e, bahis yapıyorlar poli markette. Hani bununla ilgili Aynen. videoyu gördüğüm için de parantez içinde hani böyle anlatıyorum. Yani çok Aynen. normal abi. Super Bowl'daki adam değil mi? Evet. Evet, 250 aynen. bin dolar kazanmış o atladı diye. 50 bin dolar avukatlık bedeli Kendi olsa. basmış. 250 Kendi bin dolar basmış. kendi almış birisi. Yani o Yani yüzden abi hani kumarı seviyoruz artık. Yani işte bir dönem işte Türkiye'nin en büyük hastalığı ben kumarı hiç şeydi. sevmiyorum. Sen de öyle Abi söyleme. Sen kumar mı oynuyorsun? seviyoruz derken Türk'ten maalesef hayatımda kumar Ha, oynamadım. tabii canım. Ben genel olarak Türk milletinden ama kumarı seviyoruz. Yani Türk Millet olarak kültürü seviyorum. milleti olarak. Ya abi yani iddiadan bahsediyoruz, hani ben ne bileyim işte onun şeyi var. At yarışı vardı, anladın mı, zamanında. Hani herkes at yarışı izlerdi. Sonra iddia çıktı legal Doğru. olarak. O arada işte online kumarhaneler, zaten ortalık ayağa kalktı bu online Çok kumarhanelerden. üzücü. Çok üzücü. Hani onun öncesinde zaten işte kumarhaneler kapandı. Bir şeyi ne kadar kısıtlarsa bu kadar fazla patlıyor doğal olarak. Yani işte dedeler Ben başladı, şunlar oldu, Bitcoin çok trade üzülüyorum. ettiler. Hani genel olarak insanlar hızlı bir şekilde para kazanıp bir yani para kazanmayı hayal ediyorlar. Olmayınca da işte böyle sıkıntı oluyor. Bugün geçen kimde gördüm ben? Birisinde gördüm. Çok üzücü. Galatasaray'ın maçına arabasını basmış, kaybetmiş adamın birisi. Mesela, anladın mı? Hani işte hayatta kaybetmeyecek Galatasaray Konyaspor maçında iddia Hmm, basmış 2 milyon. Bir de hani en kötü berabere kalır oynamış, üzerine daha da fazla basmış. Hani, anladın mı? çok kötü. Diyecek bir lafım yok. Bir şey Çok üzücü. söyleyeceğim abi. Şu an ekran açmamdaki en büyük sebep şu. Verilerden söylüyorum. 13 Mart PCE ve GDP ikinci tahmin. Tamam mı? 13 Mart ve Evet, 17-18 evet. Mart'ta FOMC söyledik. Ve Hı yani hı. bizim tarihlerimize bak, yani 9 Mart 16 Mart haftası. Yani 9 Yok, Mart'ın yok. haftası. Bu arada 9 Mart olarak düşünmeyin bunu arkadaşlar. 9 Mart'ın haftası Başlangıç olarak bak, 9 Mart. başlangıç olarak 2 Mart'tan bir izlemeye başlamamız gerekiyor. 9 Mart yani Abi o genelde şey zaman olur. bütün ayı izleyeceğiz o zaman ama. 2 Mart'tan Abi 19 Mart'a kadar. hayır, hayır. Peki abi hani burada da mesela, burada da 21 Nisan'da başlıyor. 21 Nisan'da o zaman burayı kaçırmış oluyoruz, anladın mı? Hani buradaki hareket gibi. Tamam, burada fiyat geri çekildi.
bizim için önemli olan tabii ki de ortadaki yani 17 Kasım haftasıydı ya da buradaki 28 Nisan haftasıydı. Ama sonuç olarak bizim evet bu Mart ayını yani 2 Mart haftası, 9 Mart haftası ve 16 Mart haftası bizim için evet yani reverse hareketler için değerli. Yani bizim Mart ayının Mart ayı en önemlisi 9 Mart haftası. Hı hı. Ama evet Mart ayı buradaki en değerli 16'sına kadar değerli yani yapacak bir şey yok yani verdiği tarihler ama bugüne kadar hani Tabii şuradaki genelde hareket bile bir hafta öncesinde bile piyasa bazen aynen. fiyatlayabiliyor onu. Aynen Aslında yani sen mesela buradaki belki hareket öyle şurası bile derslemiş. %31 gibi bir rakam verdi abi sadece Vanguard indikatörü yani kafanda öyle düşün. Yani O hiçbir şeye çok bakma. aynen. O çok iyiydi. Hiçbir O şeye hareket bakma yani. sayesinde ben 21 şu an günde. Değil mi? Yani bu en son yıkılmadık bak. verdiği. Yani ben buradan bakayım. Hani 21 Nisan 2025'ten ATH'e bakalım istiyorsan. Orası da bize %222. Allah bereket versin yani. Tabii canım. Az buz rakamlar Maşallah. değil bunlar. O yüzden Haklısın. de yani bahsettiğim 2 Mart haftası, 9 Mart haftası zaten hani belli ediyor artık. 13 Mart PC'ye, 17-18 Mart. Yani 9 Mart'ta tahmin ediyorum hani bu verilerle beraber o bir şey bulunur, bir dip bulunur. Hani kafamda Tabii. senaryo uyduruyorum ama görmek lazım, izlemek lazım. Ama tahmin ediyorum işte 9 Mart gibi bir o şey bulunur. Şurada da hani 16 Mart haftasında burada da yeşil mumu buradaki şeylerle beraber açıklamalarla beraber Aynen. pozitifliği görürüz diye tahmin ediyorum açıkçası. Beklediğim hareket o olur. En azından bana Vanga'nın verebileceği abi. Harika. An itibariyle 465 kişi bizi izliyor Hı Twitter'da. hı. Hı Hepinize hı. teşekkür ederiz. Eğer ama sorularınız varsa lütfen, yayını kapatmadan size ayırdığımız bir 10 dakika, 15 dakikamız var. Hı O hı. zaman içinde de değil mi Serkan? Var mı Tabii ekleyeceğin? tabii. Bu sefer Benim, bak, benim bu heh, sefer çok güzel timer olarak hiç mükemmel. Şükür. En çok ben konuştum. istediğin kadar. Evet. Terminalle alakalı ufak bir bilgi verebilirim. Hani onu da bir paylaşmak isterim açıkçası. Şurada hemen akademi nokta hani bu hafta mailini attım. Şu anda bizim yani terminal dışarıya herhangi bir satışı yok. Sadece grup içerisinde olan bizlerle beraber olan arkadaşlarımıza Early Bird adı altında bir 50 Bitti kişilik öyle. özel ve o da bitti. 50 kişilik kontenjan açmıştık. 50 kişilik kontenjan da bitti. Ee, Artık bundan sonrasında yani birazcık daha hani ufak tefek hatalarımızı yaptık, yani düzelttikten sonra da sizlere bunu sunacağız. Bu arada hani boş kalmayalım, ne vereceğiz, neleri vereceğiz, içeride neler olacak diye bir bakmanız için de önden eğitim tarafında size bir doküman hazırladık. En azından işin bu tarafını size söyleyebilirim. İşte volume profil nedir? Point of control, evrenin en sevdiği Mr. Snipe MPOC, weekly MPOC, volume arayalar, VWAP'ler, previous week, previous month yani bir önceki hafta, bir önceki ay, bir önceki günün seviyeleri nedir? Key levels'lar nedir? Büyük hacim analizi sonrasında depth of market şu an hani benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi depth of market şu anda. Yani bütün her şeyi şu anda anlık olarak görebiliyorsunuz. Ve ayrıyetten ekstradan Hyperlookup ve OKEX'i de bağladım. Oradaki kümülatif datayla beraber hem hacim içerideki yani gösterilen içerideki hacim yükseldi hem de marketi okuma tarafında depth of markette çok daha Tabii. güçlü bir veri oluştu elimizde. Iceberg emirleri, içerideki hidden liquidity'ler nedir? Bunlar hakkında bilginiz var. Dün ekstradan eklediğim kümülatif volüm delta'yı yani şu an aldığımız depth of market'e göre kümülatif volüm delta'yı otomatik olarak hesap ediyor. Onlar nedir? Onlarla beraber nasıl trade edilir? İşte open interest'i, funding rate'i, long short ratio'su, liquidation heat map'i, Comanche Cloud algo nedir? Drift mode nedir? Ki bunlar Comanche Cloud algo ile Drift Mode çok daha detaylı olacak bu arada parantez içerisinde. Olması gerekiyor çünkü. Vanga nedir? Haftalık raporlar gönderdiğimiz bu yayın bahsettiğim onlar hakkında bilgiler. Sonrasında yukarıda yeni eklediğimiz üst bar widget'ları anlattığımız Market Maker Sentiment'i, Whale Tracker'lar, Fear Grid Index'i, Top Trader Positions'lar, Top Trader Map şeklinde her şeyi açıkçası böyle şıkır 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 metin olarak anlattık. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek hocam diye sorarsanız bundan sonraki süreç şu şekilde olacak arkadaşlar. Yani bu sistemi şu anda para verip de satın alamazsınız.
Çünkü önce eğitimleri izleyeceksiniz. Yani dokümanını verdik. Sonrasında bunlar hakkında bir eğitim alacaksınız. Eğitim aldıktan sonra bir sınava gireceksiniz. Sınava girdikten sonra eğer o sınavı geçerseniz, online quiz sınavını geçerseniz yapay zeka cevap alamayacağınız sorular olacak bu arada panel içerisinde. Gerçekten dinleyip, öğrenip cevap verebileceğiniz olan şeyler olacak. Yapay zeka size yardımcı olamayacak özetle. Ve nedir adı? Bu sınavı geçtikten sonra başvuru yapacaksınız ve satın almaya hak kazanacaksınız. Yani işin özeti şu: siz MPOC nedir bilmeden buna sahip olamayacaksınız. Önce bunu biliyor olmanız lazım. Bunu yani bilmediğiniz bir şeyi size vermenin, sunmanın hiçbir avantajı bize yok. Tam Boş. tersine dezavantajı Boşuna var. birinin parasını Boş. almak demek bu yani. Bizim öyle bir Aynen öyle. amacımız yok arkadaşlar. Kesinlikle. Her şey olması gerektiği gibi hani bu şekilde planladık ve düzenledik. Hani yol haritamız da bu şekilde olacak. O yüzden hani bunun hakkında böyle bir bilgilendirme vereyim dedim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bu konuyla alakalı Evren? Valla bence en NPOC'leri Evren azından anlatacak. ön yargı olmadan dinleyip görüp ondan sonra karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz birazcık da ön yargıcı davranabildiğimiz bir durumdayız. Herkesin istediği şeyi biliyoruz. Sinyal olsun, işte ben nerede gireceğim hocam, burada bu da long trap, o zaman long mu? Bunun olmadığı, arkadaşlar inanın bana, o kadar fazla bilginin toplanıp aynı zamanda sadeleştiği bir yer ki, ve bu bilgilerin hepsinin size biz olmadan da belki 2 yıl sonra, bir yıl sonra kendi başınıza da aynı idame ettirebileceğiniz ve kendinize güvenilir trade alabilir. Bakın, güvenli trade almanın verdiği hissiyat kadar güzel bir şey yok. Çünkü paranızı koyduğunuz ve bet ettiğiniz yerde gerçekten onun olabilmesi. O kadar fazla arkadaşım ve tanıdığım insan var ki sadece SFP sistemini ve birkaç tane sistem öğrettiğim için yıllar geçiyor aradan, hala beni arayıp, bu arada trade ile alakası olmayan insanlar aslında. Ama hayat idame ettirebilmeleri için mecbur oldukları bir durum. İkinci iş olarak sabah 6'da kalkıyor çocuk. 6'dan 8.30'a kadar trade yapıyor mecburen. Olması gerektiği belli bir bütçesi var. O trade üzerinden de imkan varsa e, tutuyor, yoksa gidiyor işine. 3 gün önce mesajı attı. Dedi ki araba borçlarımın hepsini dedi bu sayede ödüyorum dedi. Yani sırf bu bile benim için çok mutlu olduğum bir şey, ama bunların hepsinin bir arada olduğu bir terminal düşünüyorum. Burası bir trading, biz bir trading view yaratmaya çalışmıyoruz. TradingView zaten adamlar kendilerini kanıtladılar, başardılar, bir şey bitti. Bu Verdiğimiz hizmet bizim TradingView değil zaten. Hani işte biz sadece onu diyoruz bu sunduğumuz arada. veri. Aha, çok pardon. Yok, o değil. Yani yapmaya Aha. çalıştığımız şey, ama aynı zamanda bir security. Serkan'la konuştuğumuzda bana dedi ki, abi dedi, ben dedi bu kadar geliştirdiğimiz şeyi TradingView'un library'sine koymak istemiyorum. Ben orada bir indikatör olmak istemiyorum aslında. Haklı. Çünkü olmayan bir şeyi yaratmaya çalışıyoruz ve gerçekten öyle bir şey yok yani bunun gibisi. Benim Serkan'ın ya da bunu koyduğumuz zaman oraya riski daha fazla, yarın öbür gün çıkabilmesinin. Kendi özelimizde kalsın, bizde olsun, içerideki her şeyin bir harman şekli olsun dediğimiz için bence önyargısız değerlendirmeniz lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir soru gelmiş. Hocam altcoin'lerde terste kalanlar ne yapmalı sizce? Ne zaman kol Spot kesme yapması spot lazım? ters mi, trade ters mi? Ben de okudum onu da, ama Hı spotta hı. kalmak ile trade'de terste kalmak başka şeylerdir. Sadece E, şunu söyleyeyim ben, onu ekleyeyim bir izninle. Yani mesela tabii, örnek bir grafik vereceğim. Fiyat zaten Bitcoin mesela bunun gibi bir hareket yapacaksa, düşecekse, bu gümüşten bir örnek. Bu 2011'in bir gümüş hareketi. Farz edin ki biz işte şuradayız. Hani şu anda örnek olsun diye gösteriyorum size. Biz şu anda buradayız. Fiyat işte şu anda 70 bin lira geldi. Aynı bölgeyi test edip yukarıdaki listeyi son bir kez daha alıp en azından bir short squeeze yapıp yıkılacaksa ondan sonra yıkılması gerekiyor. Kurallar gereği. Mesela altın işte 5500'den nerelere kadar indi? En basiti hani göstereyim size. Altın panik satış yapmayacaksınız. Bakın altın şu anda anlık olarak ne yaptı? Mesela panik satışçıları yani şu buradaki hareketi görüyorsun. Sonuç olarak tekrardan buradaki momentuma doğru yukarıdaki listeyi doğru alıp belki de buradan yıkılacak. Belki de buradaki hareketin işte 5300'ünde 5400'ünde belki de double bottom yapıp ki çok sever double bottom'ı altın.
Eee, hani yıkılacaksa oradan yıkılır. O yüzden çok panik yapacak bir durum yok. Hani bir tekrardan yani kafanızda böyle bir şey varsa zaten fiyatın tekrardan bir yukarı doğru gitmesini, direnç bölgelerinde fiyat geri çekilmesini değil, yukarı gittiğinde satmanız gerekiyor. Yani kırmızıda değil, sizin yeşilde Ne satmanız gerekiyor. satmanız Benim lazım? söyleyeceğim tarafı bu olur. Evren sende. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi önceki 2 hafta önce spot olarakmış zaten söylediği şey. Bence spot olarak az önce bahsettiğim rakamların ve total markette gösterdiğim şeye dikkat etmen lazım. Dediğim gibi bu lower low, yani o bir kere daha alım yapıldığı şey, pardon, bir kere daha eğer fitili kontrol etmek için aşağı iniyorsa e, orada spotu bile güçlendirebilirsin. Ben yapacağım, kendi yaptığım şeyi söylüyorum. Ben kimseye bir yatırım tavsiyesi veremem. O yüzden ne yapacağını birazcık daha kendim ne yaparım gibi konuşabilirim. Ben ne yapıyorum? Benim ne yaptığımı söyleyeyim. 68 bin dolarda bir mermilik Bitcoin alımı yaptım spot olarak. 60.600'de o imkanı yakalayabildim. Bir mermi aldım. Ortalamam 64.314 oldu. Tamam mı? 64.314 olduğu için de bunun imkan olarak 57.058'e bine girip 56-58 arasına düşebileceği imkanı düşündüğüm için bunun nasıl etkileşimini değiştirebilirim? Bir, plan olarak 64 binin bir tanesi girişimde. 68 bin dolar aldığımı ortalama olarak düşürdüm. Buradan kalkma ihtimali de var ama ben yine de garanti edeyim, 2 mermi yerine 3 mermi eklerim diyorsam, o zaman zaten girişimdeyim. 100-200 dolarlık bir fark var, sorun değil. Burada mesela bir tanesini spotu satıp yine 57-58'i bekleyip, eğer o olacak diye düşünüyorsam, orada mesela 3 mermi ekleyebilirim. Ama eğer ki eee, öyle tek tek coin bakabilme imkanımız yok. Ama yani konsept olarak dediğim gibi elimizden geldiğince siz kendinizi bu konuda aynı zamanda geliştirebilmeniz için belli şeylere sizin bakmanız lazım. Bakmanız gerekiyor ve öğrenmeniz gerekiyor. Bunun üzerinden de daha rahat olur. Okudum onu. Yani biliyorum hani arkadaşlar kimse anlamadı da o yüzden ne olduğunu. O Ha, yüzden ekrana pardon. vurdum. Aynen. Yani sanmıyorum öyle, çünkü öyle başlarsak o zaman hatta o Yok yok hayır. bahsettiğiniz Hayır, coin'in hayır. nerede olduğunu da bilmiyorum tam olarak. Ne Eee, olduğunu ben ilk defa duydum buna da. Bilmiyorum yani sen duydun mu hangi daha önce? hangi hiç duymadım. O yüzden de o da başka bir şey ama en azından yeni bir şeyse özellikle daha da dikkat etmeniz lazım diye geçiyorum artık. Çok da fazla o konuda yapabilecek bir şey yok. Arkadaşlar 1 saat 15-18 dakika oldu. Hepinize çok teşekkür ederiz. Biz elimizden geldiğini her hafta sizlerle buluşarak yapıyoruz. Mart ayı birazcık daha yoğun ve anladığım kadarıyla daha fazla data üzerine geçecek. Bu nedenle de bazı günler için acil yayınlar olabilir. Bunların içinde eğer ki e, en azından Serkan'ın alarmlarını açarsanız bu sizin için avantaj olacak. Bu hafta acil yayınlar olacak diye hissediyorum ben. Ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta itibariyle sizlerin avantajı olur. Eğer grubumuza değilseniz zaten o yüzden avantajınız olsun diye söylüyorum. Benden bu kadar. Eğer ki daha fazla eklemek istediğiniz sorularınız varsa da memnuniyetle cevaplamak isteriz. Hepinize teşekkür ederiz. Esenlikle kalın. Hoşça kalın. Ben de Benden son cümlem ben de son cümlemi şöyle bitireyim. Hepinize ilk başta hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah kabul etsin. Eee, ve, ımm, birçoğunuz piyasaya küstü. Piyasaya gerçekten geri çekildiniz. Eliniz gitmiyor, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Onu biliyorum. Yani hissediyoruz onu, görüyoruz. Hem etkileşimlerden görüyoruz hem bizim, Telegram kanalı içerisindeki, etkileşimlerden, yazılanlardan genel olarak okuyabiliyoruz piyasayı ve herkes zaten bir sitem tarafında. Ama, bir tavsiyem şu mart ayına kadar bir toparlayın kendinizi. Bir mart ayında bir ekran başına gelin. Yani mart ayında bir ekran başında olun. Benim şahsi tavsiyem bu olur. Lütfen rica ediyorum. Ekran başına gelin. Mart ayında, birazcık piyasaya bakın, birazcık sağa sola bakın. Çok da fenomenlere takılmayın. En doğru, karar sizin kararınız. Başkasının kararı değil, kendi doğrunuzla, kendi kararınızla, işlemlerinizi yapacaksanız yapın, eee, deyip, son cümleyi bu şekilde toparlayabilirim.
Bitmeden önce de lütfen yayınımıza like vermeyi, altı yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, kucaklamayı, öpmeyi, sevmeyi Unutmayın. lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Gönlünüzden geliyorsa yapın, gelmiyorsa yapmayın ya. Diyecek Aynen bir şey öyle. yok artık. Gerçekten istiyorsanız yapın, istemiyorsanız da Nihat Kahveci sevgili gibi. yapın. Şu an Nihat Kahveci var, böyle şey Ne yapıyor. o? Canlı yayın yapıyor YouTube'da. İşte maç sonraları böyle. Ondan sonra ay diyor, şu anda diyor 80 bin kişi izliyor. Böyle 82 bin olmamız gerekiyor falan filan. Araya böyle gazlar veriyor. Benim de öyle gaz vermem lazım. Neyse, görüşürüz de çok uzatmayın. Hoşça Hadi bay bay. kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.